Merhaba, ben bir dost. Siz hiç hayatınız boyunca etrafta gördüğünüz o eski püskü evleri onarmak istediniz mi? Evet, doğruyu söylemek gerekirse ben de hiç istemedim. İşte bu düşünce yapımı değiştirebilmek adına House Flipper adındaki simülasyon oyununda yalnız ve kleptoman bir adam rolüne büründüm. Başkalarının evlerini para karşılığında berbat bir şekilde yenilerken hayatımın çöpten çıkan bir sürpriz ile tamamıyla değişeceğinden hiç haberim yoktu. Bu yeni dostumla tanışmamın hikayesi. Her şey Simit Sokağı'nda dedemden bana yadigar kalan mütevazi sarayımda başladı. Buranın kirli ve dağınık olması beni pek ilgilendirmiyordu. Aksine buranın leş kokusunda beni rahatlatan bir aura vardı. O zamanlar aynaya baktığımda kendimi göremeyecek kadar boş biri olduğuma yemin edebilirim. Günlerden bir gün kirle kaplı masamda gazetelerden ve dizüstü bilgisayarımdan iş bulmaya çabalarken komşu kızından bir mail geldi. Eski erkek arkadaşı evine izinsizce girerek etrafı dağıttıktan sonra bütün kaloriferlerini çalmıştı. Bu akıl ermez bir haydutluktu. Derhal uzun bir maceraya çıkarak 50 metre ötedeki eve vardım. Kapıyı açtığımda karşılaştığım sahne beni hayretlere düşürdü. Etraf dağıtılmıştı ve yerler kokuşmuş çöpler ile kaynıyordu. Bütün atıkları bir çöp torbasına koyduktan sonra etrafı biraz düzenledim ve eski püskü paspasımla zeminleri silmeye başladım. Her ne kadar eski olsa bile bu paspas büyülüydü adeta. Suya falan batırılması gerekmeden bütün kirleri kara delik gibi içine çekerek yok ediyordu. Onu televizyonlarda çıkan şu saçma sapan reklamların birinde görüp aşık olmuş ve hemen sipariş etmiştim. İyi ki dedim o an hayatıma girmişsin. Tezgahtan tutun kapı paspasına kadar her tarafı bir güzel sildim. Yatak odasını da çöplerden arındırırken büyülü paspasımın elimde evrim geçirdiğine şahit oldum. Artık zeminleri daha da kolaylıkla kahpe kirlerden arındırabiliyordum. Tuvaleti de tertemiz yaptıktan sonra çalınan kaloriferi yerine takmak üzere tabletimden sipariş verdim ve siparişleri moleküllerinden var etme suretiyle neredeyse ışık hızında gönderen molekül kargo sistemi sayesinde zaman kaybetmeden yerine monte etmeye başladım. Bu işi bitirdiğimde tam tamına 2300 lira kazanıverdim. Sadece etrafa çekidüzen vererek ve bir kalorifer monte ederek bu kadar para kazanabiliyorsam neden daha fazlasını yapmayaydım ki? Ertesi gün Caroline benden sevgili garajını tekrar kullanılabilir hale getirmemi rica etti. Yoldaşım olan paspasımı da alarak Caroline'ın evinin yolunu tuttum. Keşke dedim. Yavaşça açılan o garaj kapısının ardında keşke beni bekleyen sürpriz bir doğum günü partisi olsaydı be. Ama nafile. Burası uçsuz bucaksız bir çöplüktü. Fakat durup da söylenecek vaktim yoktu. Paspasımı sertçe etrafa vurarak geçmişin yanıltıcı izlerini birer birer silmeye koyuldum. Çirkin çöpleri de dışarıya atarken hayatımı derin çukurlara sürükleyecek olan o bisikletler ile karşılaştım. Bu bisikletler bir anlığına bana kaybettiğim kız kardeşimle olan anılarımızı hatırlattı. Garajı temizlemeye devam ederken beynimin genişlediğini hissedebiliyordum. Artık kirlerin yerini kolaylıkla görebilir hale gelmiştim. Minnak elektrikli süpürgemle camları ışıltılı güzelliklerine kavuşturduktan sonra garaj kapısını geçmişimde içeride bırakarak sonsuza dek kapamak isterdim. Fakat işler böyle yürümedi. İşten kazandığım 1400 lira ile birlikte bisikletlerden birine de el koydum. Garaj tertemiz olmuştu işte. Daha ne olsun? Benim de bir tane bisikletim olmasın mı? Bu bisikleti evimin tek odasına nizami bir şekilde yerleştirdim. Bu nedense bana epey haz vermişti. Belki de geçmişimi yanımda hissettiğim içindi. Bilemiyorum. Ertesi gün komşum Jack şahane ötesi olan garaj temizliğimi işiterek bana kış gelmeden önce evine kalorifer monte etmek gibi aciz bir iş teklif etti. Dolayısıyla ben de normal bir çalışanın yapacağı gibi kilidi olmayan camların birinden mutfağa girdikten sonra ters hırsızlık yaparak buraya bir kalorifer monte ettim. Ardından tuvaletin boş olduğunu gördüğümde Jack'e dayanamadım ve buraya son model olmasa bile bir model lavabo monte ettim. Çalışma odasına girdiğimde beni ele geçiren o bir şeylere sahip olma hissi ile masada duran teknoloji abilesi lambaya el koydum. İnsanlığın geldiği ilahi noktayı sembolize eden bu lamba artık mütevazi evimi çok mu çok şenlendirecekti. Namım mahallede gitgide yayılıyordu. Bu sefer duvarlarını boyamamı
isteyen bir müşterinin evine vardım. Kapıyı bir hevesle açarak içeri girdiğimde kendi yansımamı koca aynada göremeyince tekrardan bir bunalıma girdim. Ben bu kadar boş ve yalnız biri miydim? Eğer ben bile kendimi görmek istemiyorsam gerçekten berbat biri olmalıydım herhalde. Kendimi toparlamalıydım. Yerde duran eski püskü prizi yenisiyle değiştirmek için onu yerinden büyük bir ustalıkla söktüm. Kabloları rastgele deliklere soktuktan sonra bu ileti aceleyle yerine monte ettim. İşveren Amanda mutfağının amarant ve gri tonlarında boyanmasını istiyordu. Molkül Kargo sağ olsun sipariş ettiğim boyaları anında getirince ben de direkt işe başladım. Boya rolomu amansızca boya kovasına banarak duvarları narin bir şekilde boyadım. Sonra daha da fazla boyayı rolomla hüpleterek duvara bol bol sürdüm. Boyanın kokusu beni benden alarak başka diyarlara götürene dek devam ettim ve bütün duvarları teker teker yeni kimliklerine kavuşturdum. Bunu yaparken kendi kendime neden aynı anda iki duvarı birden boyamıyorum ki diye sordum. Evet, gerçekten de bunu yapabiliyordum. Adeta kendimi aşarak 99. seviye bir boya lorduna dönüşmek üzereydim. Mutfağın fethi için önümdeki tek engel ise bu düşman mobilyalardı. Onları yaşam alanlarından kopararak teker teker bahçeye taşıdım. İnanamazsınız ama mobilyalar doğada daha mutlulardı sanki. Adeta ormanda zıplayan ceylanlar gibilerdi. Veya ben epey delirmiş de olabilirim tabii, o yani olabilir. Mobilyalardan arınmış olan mutfağı yenilemeye devam ederken kendi evrim sürecimi canlı bir şekilde deneyimleyerek 3 duvarı birden boyayabilme yetisini kazandım. Buradaki işim tamamdı. Peki bu meyve tabağı yerde yalnız mı kalacaktı? Buna içim el vermedi. Evime döndüğümde daha fazla çalışma arzusuyla maillerimi okurken yeni bebekleri olacak olan bir çiftin bana ihtiyaçları olduklarını gördüm. Bu işlerinden kafalarını kaldıramayan çiftin evlerini kirden ve çöpten arındırdıktan sonra bebek odalarına bir göz attım. Ben temizlemeden önce camlarında biriken kirden neredeyse dışarısı görünmeyecek haldeydi. Bu odayı işgal eden dolabı doğal yaşam alanına havale ettikten sonra pastel pembe rengi boya sipariş ettim. Rulomu duvarlarda gezdirirken günün birinde bu odada bir bebeğin uyuyacağını ve sımsıcak ailesinin yanında büyüyüp yaşlanacağını düşledim. Boyama işlemi tamamdı. Artık bu bebek odasının tek ihtiyacı olan anlamlı bir plan ile yerleştirilmiş mobilyalardı. Bu mobilyaları tasarımcı kimliğimle aşırı planlı bir şekilde yerleştirdim tabii ki. Fakat o sırada aklıma dahiyane bir fikir geldi. Eşyalar daha az yer kaplayacak şekilde koyulurlarsa eğer oda daha geniş ve ferah olabilirdi. Mükemmel tasarımımı geride bırakırken yerde gördüğüm "Hoş geldiniz" yazılı kapı paspasına el koydum. Bu evin ailevi sıcaklığını kendi evime taşımak istiyordum. Soğuk evimi böylelikle katlanılabilir hale getirebilirdim. Kim eve geldiğinde 2 kere "hoş geldin" diye karşılanmak istemez ki? Portfolyom epey dolup taşarken eski patronum Thomas evinin duvarlarıyla oynamamı istedi. Ona bunu seve seve yapacağımı söyledim ve dedemden yadigar kalan çekicimi elime aldım. Bu çekicin tek bir darbesinin sadece duvarları değil, beni de yakacağını henüz bilmiyordum. Darbeler darbeleri doğurdu. Karşımdaki saf duvarlar artık benim azılı düşmanlarımdı. Onları yok etmek vatana, millete ve patronuma borcumdu. Duvarları dövdükçe elimdeki çekici Odin'in oğlu Thor kadar kudretli bir biçimde savurmayı öğrendim. Kadim çekicim benimle birlikte güçleniyor gibiydi ve elimdeki bu yüce güç bedenimin kontrolünü devraldı. Beni işten kovan patronum Yılan Thomas'a olan bütün hıncımı onun duvarlarından çıkarmak istedim. Bu yetmeyince de yeni kudretli gücümü onun mobilyalarına bizzat tattırdım. Düşmanlarım karşımda birer kibrit gibi yıkılıyorlar, sessiz çığlıkları ile bütün evi inletmiyorlardı. Patronum Thomas kötü biriydi. O beni işten kovmuştu. Bu da onu kötü yapardı. Öyle değil mi? Yoksa kötü olan ben miydim? Bir dakika. Aynalar. Bu ev benim değil. Neredeyim ben? Thomas! Bu içler acısı rezilliğimin ardından takdir edersiniz ki uzun bir süre iş bulamadım. Ta ki o lanet iş önüme gelene kadar. Medeniyetin foseptik çukurlarını andıran modern köle kamplarının birinde bana ihtiyaç vardı. Yani bir öğrenci evinde. Her ne kadar sizlere buranın girişini özenle temizleyerek yalnızlığıma geri döndüğümü söylemek istesem bile maalesef olaylar böyle gelişmedi. Burası o kadar kirliydi ki odaları tamamıyla temizleyebilmek için illegal yollardan yepyeni bir paspas
elde etmem gerekti. Öğrencilerin çöplüğü andıran odalarını anadan doğma hale getirmek için büyük bir havuzu dolduracak kadar ter dökmüşümdür. Bir anlığına pes etmeyi bile düşündüm. Evet, keşke de etseymişim. Bu çöplükten ormanın derinlerine doğru devam ettiğimde ileriden kızgın yağ seslerine benzer sesler duymaya başladım. Merakla mutfağa doğru baktığımda ise hiç unutamadığım o sahneyi gördüm. Neredeyse yüzlerce hamam böceği çöpler içinde kendi krallıklarını kurmuşlardı. Bu ne cüret bre böcek. Fakat o an bunu aldırmayacak kadar yorgundum. Bir yatak sipariş ederek burada, hamam böceklerinin başkentlerinde uykuya daldım. Her ne kadar misafirperver olsalar bile uyandığımda durumun vahimliğiyle dolu zengin bir kahvaltı çektim ve evde bulduğum elektrikli süpürgeyle bütün hamam böceklerine savaş ilan ettim. Uzun süren muharebeler sonucunda mutfağın güney kısmını ele geçirdim. Gel gelelim bu iş böyle olmayacaktı. Öncelikle etrafı ferahlatarak temizlemeli, mobilyaları dışarıya atarak savaş meydanını detaylı bir biçimde incelemeliydim. Şöyle ki Sun Tzu der ki savaşabileceğini ya da savaşamayacağını bilen zaten savaşı kazanmıştır bile. Bu aşamada hamam böceği krallığı ile elbette savaş meydanında karşılaşabilirdim. Ama bunu yapacağıma dünyayı bu evden kurtarmayı yeğledim. Sayonara böcek müsveddeleri. Kasabada namım Deli Yürek diye dolaşıyordu. Haklılardı da. Örneğin girdiğim evlerin birinde prizi takarken ortaya bütün elektrik şebekesini çökerten bir anomali yarattığım ve onu düzeltmek yerine eve girenleri tuzağa düşürmek için buraya barikat döşediğim doğrudur. Sonra da bu evin duvarlarını yok edip aralara yeni duvarlar örerek bütün delilleri karartmaya da çalıştım. Evet. Fakat en beteri de bu evde yaşayan çocukların peluş tavşanlarını çalarak onu sonsuza dek arkadaşım olmaya zorladım. İnanın bana, aynalarda hala daha kendimi görememek beni bu hale getirmişti. Yoksa ben iyi biriydim. Başlarda özen gösterdiğim işleri büyük fırsatçılıkla hızlıdan bitirmeye çalışarak işleri başından savan bir kişiliğe bürünüverdim. Evin birinde boya kovalarını etrafı savurarak koca odaları saniyesinde boyadım. Böylece rulo fırçamı saatlerce duvarlarda dolaştırmam gerekmedi. Biliyor muydunuz? Koskoca salonları bile boya kovalarını yeterince taktiksel olarak fırlatırsanız eğer kısa süre içinde boyayabilirsiniz. Tabii siz olun, bunu evde denemeyin. Böyle işleri sadece profesyonellere bırakın. Benim gibi mesela. Bakın, bütün evi akşam olmadan boyayı verdim. Bu oda hariç. Neden mi? Çünkü salonda bulduğum atların gücünü betimleyen bu resme aşık oldum ve onu yuvasından kopararak evime götürmek istedim. Onu ve bulduğum başka bir resim tablosunu depresyonumu düzeltmek yerine onu bana her gün hatırlatmaları için yanı başıma astım. Zaman hızla akıyordu. Evden eve geçiyor, çeşitli işlerde elimi kirletiyor ve berbat namımla birlikte hayatımı da düzeltmeye çalışıyordum. Thor'dan ödünç aldığım çekicimle duvarları toza dönüştüre gittikçe güçlendim. Cücelerin kadim dağlarına giderek bana yepyeni bir mitril çekiç yapmalarını rica ettim. Boyama yeteneğimi ilerleterek bütün pikselleri seçebilme ve kadınların sorduğu her rengi anında bilebilme bilincine ulaştım. Tabii ki daha hızlı boyamak da cabası. Benden istenildiği üzere evlere, klozetten tutun küvetlere kadar her türlü gereksinimi kullanım kılavuzları olmadan kurabiliyordum. Bu konuda epey yetenekli olduğumu anlamam çok da uzun sürmedi. Bir şeyleri yerlerine takmakta iyi olduğumu patronum daha önceden bilseydi eğer belki de işten kovulmazdım. Ben Vahşi Batı'nın en hızlı ampul değiştiricisiydim. Duvar ve zemin döşeme işlerini de bir süre sonra profesyonel denilebilecek derecede sökmüştüm. Temizlik konusuna gelecek olursak eğer, benden kaçabilecek tek bir çürümüş ekmek kırıntısı bile yoktu bu gelip geçici dünyada. Her öldürdüğüm hamam böceği gücüme güç kattı. İmparatorlukları teker teker çöktü. Evlerin bahçelerine de el atmam istenince öncelikle yabani otları temizleyerek yerleri çakıl taşları ile döşedim. YouTube'dan çeşitli bitkiler hakkında epey bilgi edinerek onları sevgi ve şefkat ile bu bahçelere ektim. Ellerimle onlara can verdikten sonra teker teker hepsinin susuzluklarını giderdim. Çim biçicim ile medeniyete yakışmayan deli çimleri düzene tekrardan alıştırdım. Kel toprakların üstünü yeni çimler ile örttüm. Bir seferinde fazla yer işgal eden
ağaçları da efsanevi gücümle devirdiğim oldu. Onları tek vuruşta indirmenin sırrını bile çözmüştüm. Tek yapmanız gereken doğru yere doğru zamanda vurmak. Bu gereksiz ağaçların yerine toprağı bir güzel kazarak buraya müşterim için olimpiyat havuzlarına taş çıkaracak büyüklükte bir havuz yarattım. Yani şimdi demeyeyim diyorum ama bunun için mi kestirdin de? Böylece bahçıvanlık işlerinde de epey tecrübe kazanmıştım. Onlarca evi portfolyoma katarak mahallenin ve hatta kasabanın önde gelen ustalarından oldum. Tek sorun ise bu kademeye ulaşma yolunda insanların evlerinden alıkoyduğu eşyaların sahipleri tarafından aranıyor olmalarıydı. Bisikletler, saksıda bitkiler, süs eşyaları, oyuncaklar, enstrümanlar, hatta mangallar bile yollarını kaybederek bir şekilde evime kadar ulaşmışlardı. Yani bu iş nasıl olduğu bilmiyorum ama evimin içi yürünemeyecek kadar saçmalıklarla dolup taşmıştı. Öyle ki masama gitmek için bile eşyaların yerini değiştirmem gerekiyordu. Benliğim büyük yangınlar içinde alev almaktaydı. Ben kimdim gerçekten? Eski bilincimin bir hayaleti miydim? İnsanların evlerini düzene sokmak yerine kapılarına dolaplarla barikatlar döşeyerek onları kandıran bir dolandırıcı mıydım yoksa ben? Mesela içindeki yalnız çocuğu hiç kaybetmemiş olan bir yetişkin de olabilirdim. Afacan bir yetişkin. Peki ya neden zamanında böcekler tarafından bozguna uğratıldığı için onlardan öc almaya çalışan bir insana dönüşmüştüm ki ben? Elbette bütün bu soruların cevabını zamanında görebilmem mümkün değildi. Hele durumumun daha da kötüye gittiğini kestiremiyordum. Bir evin duvarlarını öfkeyle yıktıktan sonra bütün mobilyalarını birer birer satmaya başladım. Masa, sandalye veya süs olarak ne varsa hepsini ucuzdan sattığım gitti. Boş evi görünce üzülecek olan ev sahibinin yaşayacaklarını düşlemek beni neşelendiriyordu. Oradan ayrılırken arkamda kendi kederime eşdeğer bir miras bıraktım. Bu kötülüğümün konsantre karma gücüne dönüşerek bana geri gelmesi çok da uzun sürmedi ve bahçem bir köstebek işgaline uğradı. Bu illet yaratığı yenmenin tek bir yolu vardı. Hücum! Hayatımın en hüzünlü kışını işte o sene yaşadım. Yılbaşını hazırlamak için gittiğim sıcacık bir eve girdiğimde içimi dengede tutmaya çalışan halatlar kopuverdi. Salonda duran bir koltuğa oturdum ve etrafa baktım. Böyle daha iyiydi. Bende yoksa eğer kimseciklerde olmamalıydı. Fakat yine de onlara kıyamadım. Bahçelerinde biriken karlara güçlükle küreyerek yola fırlattım. Yılbaşı için hazırlamam gereken başka bir aile evini sanki içinde kimse yaşamıyormuş gibi tertemiz hale getirdim. Odaların camlarına ışıklı yıldızlar astım. Uzun zamandır bu kadar güzel bir manzara ile karşılaşmamıştım doğrusu. Kederime engel olarak etrafı şenlendirmeye devam ettim. Kendimi Noel Baba gibi hissediyordum. En azından yapayalnız, beceriksiz ve kleptoman bir versiyonuna. Ah be ah. İlkbahar geldiğinde hayatımın değişeceğini bilseydim eğer belki tebessümümü daha evvelden koruyabilirdim. Yürüttüğüm eşyalarla dolup taşan masamda otururken yeni bir iş teklifiyle karşılaştım. Dünyayı dolaşırken bir tavşan bulan saf maceracı Alice, yeni evinin tavşanı Jasper ve kendi için uygun hale getirilmesini istiyordu. Şehir dışında gayet büyük bir araziye kurulan bu eve adımımı atarken yerde pati izleriyle karşılaştım. Evin içi de darmadağın bir haldeydi. Anlayacağınız bu işte bir bit yeniği vardı. Büyük ihtimalle vahşi bir hayvan eve girerek etrafı dağıtmış ve tuvalet ihtiyacını burada gidermiştir diye düşündüm. En azından öyle olmasını umuyordum. Çünkü zamanda yolculuk yapmış bir mağara adamıyla falan uğraşacak gücüm yoktu inanın. Bütün bu organik atıkları yerlerden kazımam gerekti. Parçalanan ve dağıtılan eşyaları da çöpe attım. Tavan arasına çıktığımda ise resmen bir çöplük ile karşılaştım. Buraya Jasper için bir tavşan habitatı kurmadan önce etrafı iyice bir temizlemeliydim. Aman Allah'ım dedim kendi kendime. Yoksa bu bir karton kutunun içinde usulca saklanmakta olan yavru bir köpek vardı. Alice bu köpeğin sahibi değildi ve kimin olduğunu da bilmiyordu. Kendi kendine gelmiş veya terk edilmiş falan olmalıydı bu bebe. Alice tavşanı için de endişelenince hayvan bakıcısı olan Morgan bana köpeği evlat edinip edinmemek istediğimi sordu. Yani bu da soru mu Morgan dayı? Tabii ki evet. Artık benim de bir dostum vardı ve ona kaybettiğim kız kardeşimin ismini koydum. Lassie. Bütün hayatım tamamen değişmek üzereydi. Tabii öncelikle işimi tamamlamalı ve Alice'in tavşan dostu için tavan arasına bir yaşam alanı kurmalıydım. Ben bu tavşan habitatını oluşturmak için çabalarken yeni dostum Lassie beni izliyor, ben de dayanamayarak sürekli onun başını okşuyordum. Alt katta bulduğum bir ip ile arada sırada çekiştirmece bile oynuyorduk. Lassie çok güçlü bir şivavaydı. Küçük bisküvilere dayanamayan
hoşlanmayan bir candı o. İlk defa evlerden bir obje çalma hissine sahip değildim. Bu sefer yeni bir dost kazanmıştım çünkü. Biz birbirimize yetecektik. Hoş geldin can dostum benim. Eve dönüş yolumuz çok neşeli geçti. Fakat eve vardığımızda büyük bir sorunun farkına vardım. Lacey için hiç yer yoktu bu çöplükte. Bu ihanet kabul edilemezdi. Hemen işe koyularak evimin içindeki aylar boyunca manyak gibi biriktirdiğim ne varsa hepsini bir kez bile durup düşünmeden sattım. Sonra yerden göğe kadar her köşeyi titizlikle temizledim. Tuvalete sakladığım korkuluk bir anlığına beni benden aldı. Bu ona pahalıya patlayacaktı. Peki ya bu aynaya ne demeli? Umrumda değildi artık. Çünkü yanımda kim olduğumu umursamayan bir dostum vardı. Evime yeni ve modern camlar monte etmek üzere duvarları kırmam gerekti. Lacey'nin dinlenebilmesi için ona ipeksi yumuşaklıkta bir yatak satın aldım ve küçük dostuma yeni yatağını tanıttım. Evimin duvar boyaları epey eskimişlerdi. Güvenilir rulomla onları capcanlı renklerle değiştirdim. Bahtsız Lacey'i şimdilik sadece cebimde kalan bir avuç köpek bisküvisiyle besliyordum. Bu yeni renk evime çok yakışıyordu. Tavanı da sadelikten arındırarak yeşilin o doğal güzelliğiyle örtmeye karar verdim. Aylar boyunca kazandığım bütün yetenekleri ilk defa kendi evim için kullanıyordum. Neredeyse orta çağdan kalma gibi gözüken tuvaletimde uzun bir süre nasıl işlerimi hallettim bilemiyorum. Bu sefer kendi gereksinimleri bir kenara bırakarak özel bir köpek küveti satın aldım. Tabii ki atıksal fazlalıklarımdan arınabilmek için bir klozet almam şarttı. Tuvaletin sıcaklığını dengeleyebilmek için ise bir kalorifer monte ettim. Son olarak musluğumu da yerleştirdim ve epey istekli görünen dostumu alarak onu küvetine koydum. Tazikli suyun gücüyle dostumu kirli geçmişinden arındırdıktan sonra üşümemesi için tüylerini kurutmam şarttı. O artık tertemizdi. İnanır mısınız? O anda nedense kendimi de temizlenmiş hissettim. Gel gelelim işime dönmeliydim. Evimin karanlık çağda kalmaması için etrafı yeni lambalar ile şenlendirdim. Binlerce kez girip çıktığım kapılarımı da yenileriyle değiştirmek için kollarımı sıvadım. Bana depresif geçmişimi hatırlatacak olan bütün deliller ortadan kalkmalıydı. Lacey'nin üşütmemesi için evimin ısı değerlerine dikkat etmeliydim. Tabii ki bu uğurda kendi konforumu da es geçemezdim. Köpeklerin en sevdiği etkinliği biliyordum. Patlayana kadar bir şeyler yemek ve üstüne lıkır lıkır su içmek. Sıkılmaması için de bulabildiğim ne köpek oyuncağı varsa hepsini satın alarak hünkârımın önüne yığdım. Yeni evim hayallerimi süsleyen evler kadar güzeldi. İç tasarımın tek eksiği dekorasyondu. Bu açığı kapamak için duvarları bitkiler ve posterler ile döşedim. Masama da şu Pixar filmlerinin başında zıplayıp duran lambadan bir tane koydum. Dostumla kalacağım yeni evimin içi hazırdı. Fakat arkamdan merakla bakan dostumun da bana anlatmaya çalıştığı gibi bahçenin yenilenmesi ikimiz için de hayrına olacaktı. Koca bahçe projemin ilk aşamasında kafalarına göre büyüyerek her tarafa maydanoz olan çimleri biçtim. Bu bütün bir günümü aldı. Çünkü bahçeme neredeyse yıllardır hiç bakım yapılmamıştı. Karanlık çökerken ben yabani otları yerlerinden sökmekle meşguldüm. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamamıştım. Sımsıcak evime girerek can dostumun yanına gittim. O beni ne vakit görse büyük bir neşeyle karşılıyordu. Otomatik mama kabından bir güzel o küçük karnını doyurdu. Yatacak yerim olmadığından ötürü gece gece kendime bir yatak sipariş ettim. Küçük dostuma kendi yatağında kalması gerektiğini tembihledim ve birlikte rahatça bir uyku çektik. O sabah ilk defa büyük bir heyecanla erkenden yatağımdan fırladım. Lacey'nin oyuncağını alarak bahçenin öbür köşesine doğru fırlattım. Fakat dostumda bir gariplik vardı. Sanki daha önce hiç kimseyle oyun oynamamıştı o. Israrla oyuncağını tekrar ona gösterdikten sonra uzaklara doğru fırlatmaya devam ettim. Eninde sonunda şapşal Lacey heyecanla oyuncağını kovalar bir kıvama geldi. Aferin sana kızım. Peki ya dış cephe? Öncelikle evimin çatısını ve dış duvarlarını tazikli su ile kirden arındırmalıydım. Kapı paspasımı ve taş patikamı da suyla temizlerken dostum Lacey'nin suya olan ilgisini keşfettim. En sevdiği oyun ise halat çekiştirme oyunuydu. Çünkü bu oyunu ilk defa benle o çatı katında oynamıştı. İkimiz de dost olmaktan çok mutluyduk. Çekiştirdiğimiz halat dostluğumuzun dayanıklılığını sembolize ediyordu adeta. Her neyse Lacey. Evimin gotik korkunçlukta kalan dış duvarlarını yepyeni tahtalarla kaplamaya karar verdim. Sonuçta bir ev sadece iç güzelliğinden ibaret değildi. Dış tasarımları da kimliklerinin büyük bir parçasıydı. Çatı taraflarına yetişemeyince kendime bir merdiven satın aldım. Böylelikle dış cephede erişemediğim yer kalmadı ve eşimi daha öğlen vakti gelmeden
hemen tamamladım. Aferin sana uslu bebem benim be. Bahçemin girişine asil mi asil berberis bitkilerinden ektikten sonra evimin önüne küçük bir veranda yapabilmek için taş döşemelerle kaplamaya koyuldum. Büyük bir umutla bu taşları döşerken desenlerin bir türlü birbirlerine uymaması sonucunda hepsini moleküllerine geri ayırdım. Taş döşemelerin yerine gayet şık duran ve Afrikalı baobab ağacından yapılan ahşap platformlar yerleştirdim. Yepyeni verandamı çitlerle döşemeye çalışırken onları tam hizalayamayınca bir güzel kafayı yedim. Ama bıkmadan ve usanmadan denemeye devam ederek başarıya ulaştım. Verandamın zemini artık hazırdı. Fakat biraz fazla boş görünüyordu. Dolayısıyla evimin dış duvarlarına lambalar astım ve etrafı karanlığın ordularından koruyabilmek adına bahçe lambaları ile döşemeye başladım. Bu lambalara eşlik etmeleri ve etrafı güzelleştirmeleri için evimin çevresini daha önce adlarını bile duymadığım egzotik çiçekler ile sardım. Bu esnada Lassie oyuncak tavuğunu bana getirerek oyun oynamak istediğini belirtti. Bu gıcık oyuncağı var gücümle öttürdüm ve uzaklara fırlattım. Lassie gerçek bir avcı köpeği gibi onu hemen yakalayıverdi. Aklıma onu oyalamak için dahiyane bir fikir gelmişti. Oyuncağı başka bir gezegene doğru fırlatmak. Lassie oyuncağı güneş sistemi içerisinde araya dursun, ben de çiçek familyalarını araştırmaya devam ettim. Çiçeklerin yanı sıra birkaç tane de elma ağacı sipariş etti ve bahçemdeki meyve miktarına katkıda bulundum. Ağaçları ekebilmek için neredeyse petrol arar gibi delikler kazmam gerekti. Komşularım bana bir yabancı gözüyle bakıyorlardı. Acaba mahallelerine yepyeni bir komşu mu gelmişti? Bitki dostlarımı bir güzel suladıktan sonra bahçemin epey şenlendiğini fark ettim. Verandama rahat mı rahat bir asma koltuk ve dostum için bir köpek yatağı aldım. Dostumun su kabını da koyarak bahçemin arka kısımlarını özelleştirmek adına buraları çalıdan çitlerle ördüm. Henüz bahçemin boş kısımlarını ne olarak kullanacağımı bilmiyordum ama elbette günün birinde bunu keşfedecektim. Son olarak buralara alaçamlar ekerek arka bahçeye olan geçişlere mistik bir hava vermeyi hedefledim. Sadece 2 gün içinde bunların hepsini başarabilmiştim. Ben dostumun hayatını, dostum da benim hayatımı değiştirmişti. Lassie gün geçtikçe büyüdü. Fakat onun o afacan ruhu hiç mi hiç değişmedi. Onu çok özledim. Doğru. Gözlerimin içine bakarken ki o gülüşünü özledim. Beni o karanlık günlerden çekip çıkaran dostumu tekrar görebilmek için nelerimi vermezdim ki. İşte böyle. Lassie olmasaydı eğer belki de sizler de olmayacaktınız dostlarım. O hikayeyi de başka zamana bırakalım. Olur mu? Şimdi kimler acıktı bakalım? Lokum sakin ol oğlum. Hadi gelin ne yapsak ya? Bahçeye mi çıksak acaba? Oyun falan mı oynasak? Ya da havuza mı atlasak ya? Islansak biraz böyle ya da bir şeyler mi yesek ya?